Sana bir soru soracağım. Kaç kez bu sefer başlayacağım dedin ama yine başlayamadın. Ya da sadece 2 dakika diye telefonu eline aldın, sonra bir baktın saatler geçmiş. Kaç gece, yarın erken kalkacağım, yarın her şeyi değiştireceğim diye uyudun. Ama ertesi gün yine aynı döngünün içinde buldun kendini. Erteledin, kendini suçladın, bir daha yapmayacağına söz verdin. Sonra aynı şey tekrar yaşandı. Bir süre sonra da buna inanmaya başladın. Demek ki ben tembelim, ben disiplinli biri değilim. Ben zaten böyleyim. Peki, ya sana yıllardır kendin hakkında yanlış bir şeye inandığını söylesem? Çünkü bilim insanlarına göre erteleme, çoğu kişinin düşündüğü gibi tembellik ya da irade eksikliği değil. Aslında beyninin seni rahatsız edici duygulardan korumaya çalışmasının bir sonucu. Kanada'daki Carleton Üniversitesi'nden psikolog Timothy Pykill, 30 yılı aşkın süredir tam olarak bunu araştırıyor. İnsanlar neden erteler? Onun ve meslektaşı Fuskia Sirois'in ulaştığı sonuç, ertelemeyle ilgili bildiğimiz birçok şeyi altüst ediyor. Çünkü erteleme, sanıldığı gibi bir zaman yönetimi sorunu değil, bir duygu düzenleme sorunu. Yani sorun takviminde değil, beyninde. Bunu şöyle düşün, önünde bir görev beliriyor. Örneğin yazılması gereken bir rapor ya da başlanması gereken bir proje. O göreve baktığın anda fark etmeden beyninde bir şey tetikleniyor. Kaygı, sıkılma ya da yetersiz kalırım korkusu. Ve beynin o anda tek bir hedefe kilitleniyor. Bu duygudan uzaklaşmak. En kolay kaçış da zaten elinin altında. Telefon, sosyal medya ya da dikkatini dağıtacak herhangi bir şey. O anda beynin sana tehlikeden kurtuldun mesajı veriyor. Yani erteleme bir başarısızlık değil, beyninin seni koruma refleksi. Sorun şu ki, bu koruma kısa vadede işe yarıyor, uzun vadede ise seni tam da olmak istemediğin yere sürüklüyor. Peki, bu refleksi tetikleyen duygular nereden geliyor? Çoğu zaman işin içine mükemmeliyetçilik giriyor ve bu, ilk bakışta sanıldığından çok daha yaygın bir durum. Çünkü mükemmeliyetçi bir zihin şöyle diyor: başlamazsam başarısız da olmam. Dolayısıyla hiç başlamamak, deneyip yetersiz kalmaktan çok daha güvenli görünüyor. Mantıksız gibi geliyor olabilir ama beyin bunu mantıkla değil, duygularla çözüyor. Bazen de mesele mükemmeliyetçilik değil, yaptığın görevin sana anlamsız gelmesi oluyor. Psikolog Piers Steele'in geniş kapsamlı meta-analizinde gösterdiği gibi, bir işin bizim için taşıdığı değer azaldıkça, onu erteleme olasılığımız da katlanarak artıyor. Çünkü beyin sürekli anlam arıyor ve bulamadığında o görevi en temelde itmeye başlıyor. Bir de görevin büyüklüğü var. Büyük ve belirsiz bir işle karşılaştığında beynin bunu asla bitiremem sinyali gönderiyor. Ve bu belirsizlik başlı başına bir kaygı kaynağına dönüşüyor. Üstüne bir de gün boyunca onlarca küçük karar veriyoruz. Ne giyeceğimizden ne yiyeceğimize kadar. Tüm bunlar zihinsel enerjimizi tüketiyor ve akşam geldiğinde gerçekten önemli işe başlamak için gereken zihinsel yakıt kalmıyor. Şimdi asıl önemli kısma geliyoruz. Peki bu döngü nasıl kırılır? Bu arada kanala yeni geldiysen ben Yusuf. Bu kanalda psikoloji, alışkanlıklar ve kendimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacak konular hakkında bilimsel araştırmalara dayanan içerikler hazırlıyorum. Eğer bu tarz videolar ilgini çekiyorsa abone olarak bize destek olabilirsin. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Peki bu döngüyü gerçekten nasıl kırabiliriz? Burada seni dürüstçe uyarmam gerekiyor. Sana 5 adımlık sihirli bir formül vermeyeceğim. Çünkü ertelemeyi tek bir yöntemle tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil. Ama beyninin çalışma şeklini kendi lehine çevirmene yardımcı olacak bazı yaklaşımlar var. Bunlar mucize vaat etmiyor. Sadece beyninle savaşmak yerine onun nasıl çalıştığını anlamanı sağlıyor. İlk adım, ertelediğin anda durup kendine şu soruyu sormak: ben şu an gerçekten neden kaçıyorum? Bu soru sandığından çok daha güçlü. Çünkü çoğu zaman kaçtığın şey işin kendisi değildir. İşe başlamanın sende oluşturduğu duygudur. Belki başarısız olmaktan korkuyorsundur. Belki yaptığın şey yeterince iyi olmayacak diye kaygılanıyorsundur. Belki de o görev sana o kadar büyük görünüyordur ki nereden başlayacağını bilemiyorsundur. O duyguyu fark ettiğin anda artık otomatik olarak telefona uzanan biri olmaktan çıkıp bilinçli bir seçim yapmaya başlarsın. Çünkü farkındalık, beynin otomatik pilotunu devre dışı bırakan ilk adımdır. İkinci adım ise görevi mümkün olduğunca küçültmektir. Beyin büyük ve belirsiz işleri tehdit olarak algılar. Kitabı yaz, projeyi bitir ya da sınava çalış gibi hedefler beynin için tek parça bir görev değildir. Aksine ne kadar süreceği belli olmayan devasa yüklerdir. Bu yüzden beyin onları gördüğü anda kaçmak ister. Ama hedefi sadece bilgisayarı aç, sadece ilk paragrafı yaz ya da sadece 5 dakika çalış seviyesine indirdiğinde beynin artık o görevi tehdit olarak görmez.
Çünkü başlamak bitirmekten çok daha kolaydır. Üstelik ilginç olan şu ki, çoğu zaman o ilk 5 dakikadan sonra devam etmek sandığından çok daha kolay hale gelir. Bunun nedeni motivasyonun bir anda ortaya çıkması değil, beyninin artık o işe alışmaya başlamasıdır. Başlangıçtaki direnç azaldıkça devam etmek de doğal olarak kolaylaşır. Üçüncü adım, kendinle konuşma şeklini değiştirmektir. Belki fark etmiyorsun ama ertelediğin her seferde zihninde sana ait bir ses konuşuyor. Yine yapamadın. Senden zaten bir şey olmaz. Her zamanki gibi yine bıraktın. Bu sesin seni motive ettiğini düşünüyor olabilirsin. Ama araştırmalar tam tersini gösteriyor. Kendini sürekli suçlamak beyninde yeni bir stres oluşturuyor. Stres arttıkça beyin yine aynı yolu seçiyor. Kaçmayı. Yani kendini suçladıkça erteleme döngüsünü kırmıyor, fark etmeden daha da güçlendiriyorsun. Bunun yerine kendine daha gerçekçi ve anlayışlı yaklaşmayı dene. Şu an zorlanıyorum ve bunun bir nedeni var diyebilmek kendini aklamak değildir. Tam tersine sorunun kaynağını görmektir. Çünkü insan kendini yargıladığında değil, kendini anladığında değişmeye başlar. Ve son olarak belki de bütün videonun en önemli noktasına geldik. Motivasyonun gelmesini beklemeyi bırak. Çünkü çoğu insan motivasyonun harekete geçmeden önce gelmesi gerektiğine inanıyor. Kendimi iyi hissedince başlayacağım, ilham gelince yapacağım diye düşünüyor. Oysa bilim bunun tam tersini söylüyor. Harekete geçtiğinde beynin dopamin salgılamaya başlıyor ve o dopamin sana devam etme isteği veriyor. Yani motivasyon başlangıcın nedeni değil, başlangıcın sonucudur. Bu yüzden kendinden 1 saat çalışmanı isteme. Sadece bilgisayarını açmanı iste. Sadece çalışma masasına oturmanı iste. Sadece ilk cümleyi yazmanı iste. Çünkü bazen hayatını değiştiren şey saatlerce çalışmak değil, kendine verdiğin o ilk küçük başla komutudur. Belki bunları duyunca aklına şu geliyor olabilir. Bu kadar basit olsaydı şimdiye kadar çözülmez miydi? Haklısın. Çünkü erteleme bir gecede oluşmadı ve büyük ihtimalle bir gecede de ortadan kalkmayacak. Ama iyi haber şu ki, beynin bu döngüyü öğrendiyse, yeni bir döngü öğrenme kapasitesine de sahip. Beynimiz tekrarlarla öğrenir. Yani her erteleme alışkanlığı tekrarlarla oluştuysa, yeni alışkanlıklar da aynı şekilde tekrarlarla inşa edilir. Bu yüzden değişim, tek bir büyük kararla değil, her gün atılan küçük ama bilinçli adımlarla gerçekleşir. Belki bugün bütün projeyi bitirmeyeceksin, belki saatlerce çalışmayacaksın. Ama bugün atacağın o küçücük adım, uzun zamandır içinde sıkışıp kaldığın erteleme döngüsünü kıran ilk adım olabilir. Ve çoğu zaman gerçek değişim de tam olarak böyle başlar. En son hangi işi erteledin ve dürüst ol. O işi gerçekten yapmak istemediğin için mi erteledin? Yoksa sana hissettirdiği duygudan kaçtığın için mi? Yorumlarda yazarsan hem ben okurum hem de senin deneyimin aynı döngünün içinde sıkışıp kalmış başka birine de yalnız olmadığını hissettirebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.